asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. İran-ı İslami'de Fars'ta Türk kimin, Türk'te Fars kimin, Havi İrani'di, Müslümandı, birbiriyle kardeşti. Orta Doğu sadece doğa zenginlikleriyle değil, aynı zamanda tarihsel, kültürel ve politik çatışmalarıyla da dünya gündeminin merkezinde yer alıyor. Bu coğrafyada her ülke uluslararası güç dengelerinin gölgesinde var olma mücadelesi veriyor. İran ise bu denklemin merkezinde yer alan tartışmaların odağı bir ülke. Binlerce yıllık geçmişi, kültürel zenginliği ve siyasi gücüyle dikkat çeken İran, bir yandan küresel dengeleri şekillendirirken diğer yandan da uluslararası medyada hedef haline gelmekte. Peki İran hakkındaki bu negatif algı nasıl şekilleniyor? Medyada yer alan haberler ne kadar gerçek ve ne kadar kurgu? Bu bilgi akışının perde arkasında hangi güçler var? Bu bölümde İran'a yönelik medya ambargolarını, sistematik karalama kampanyalarını, uluslararası medya kuruluşlarının İran'ı nasıl bir anlatıyla yansıttığını ele alacağız. Medya emperyalizmi, emperyalist rejimlerin medya araçlarını kullanarak işgal ve sömürü hedefinde olan ülkelerin kültürel, siyasi ve toplumsal algılarını şekillendirme sürecini ifade eder. Batılı medya kuruluşları ve küresel devler iletişim ağlarını kontrol ederek tek taraflı bilgi akışı yaratmak, hegemonik söylemleri yaymak ve yerel kültürleri marjinalleştirmek hedefiyle hareket eder. Bu yumuşak güç aracılığıyla siyasi ve ekonomik çıkarlar meşrulaştırılır. Glasgow Üniversitesi'nin 2018 yılı araştırması, Batı medyasının İran'ın nükleer programı konusundaki haberlerinin %68 oranında tehdit çerçevesinde sunulduğunu ortaya koydu. Oysa Atom Ajansı raporları İran'ın taahhütlerine uyduğunu doğrulamıştı. Michigan Üniversitesi, Batı medyasının İran için rejim terimini Suudi Arabistan'a kıyasla %92 daha sık kullandığını ortaya çıkardı. Ayrıca İran terörizmi gibi kanıtsız ifadelerin kullanımının algıyı yasa dışı olmakla ilişkilendirdiği belirtildi. Medya, ne hakkında düşüneceğimizi değil, nasıl düşüneceğimizi belirlemeyi hedefler. Stanford Üniversitesi, YouTube'un İran yanlısı Farsça içeriklerin %80'ini algoritmalarla sansürlediğini belgeledi. Benzer şekilde X ve Facebook, İran medya hesaplarını devlet propagandası etiketiyle kısıtladığı ortaya çıkarıldı. USC ve Leiden Üniversitesi, Hollywood filmlerinin %89'unda İranlıların ya terörist ya da devlet mağduru olarak tasvir edildiği gösterildi. Batı medyasının İran'ı sürekli tehdit olarak çerçevelemesi, uluslararası yaptırımların meşrulaştırılmasına zemin hazırladı. Örneğin FAIR'ın 2023 raporuna göre yaptırımların etkileri medyada yalnızca %7 oranında yer buldu. Tahran Üniversitesi, Batı medyasında İran kurulu haberlerde bağımsız seslere %5 oranında yer verildiğini tespit etti. Türkiye'de İran'a yönelik olumsuz algı medya üzerinden şekillenmekte. Çerçeveleme kuramı üzerinden yapılan akademik çalışmalar, medyanın belirli olayları seçerek ve vurgulayarak kamuoyu algısını nasıl yönlendirdiğini ortaya koymakta. Türkiye'nin Turgut Özal ile başlattığı liberal dış politikalarla beraber ABD ile uyumlu bir İran karşıtlığı içselleştirildi. Şah döneminde İran, ABD'nin sadık muhafızı iken devrim sonrası şeytanlık olarak tanıtılmaya başlandı. İran İslam devrimi sonrası Batı medyası İran'ı istikrarsız bir güç olarak ele aldı. Center for International Study tarafından yapılan bir analiz, Batılı haber ajanslarının İran haberlerinin %73'ünü tehdit ve terör bağlamında sunduğunu göstermekte. Türkiye'de İran'a yönelik düşmanlık söylemleri medya üzerinden beslenmekte. İran, sıklıkla rejim karşıtı grupları destekleyen bir ülke veya Orta Doğu'da istikrar bozucu bir aktör olarak sunulmakta. Özellikle Batı kaynaklı haberlerin Türk medyasındaki yansımaları İran'ın bölgedeki varlığını tehdit unsuru olarak göstermekte. Bu eylemlerin sonucu olarak Türkiye'de İran, bazı kesimler tarafından bir tehlike olarak algılanırken diğer kesimlerde İran kültürü, tarihi ve edebiyatına büyük bir ilgi uyandırmakta. Ancak siyasi ideoloji üzerinden yürütülen propaganda, İran'ı teokratik ve baskıcı bir rejim olarak resmederek özellikle laik, seküler ve milliyetçi çevrelerde İran'a yönelik ön yargıları ve düşmanlığı büyütmekte. Türkiye'de İran düşmanlığını besleyen 4 ana unsur mevcut. Bunlar mezhepsel gerilim, enerji rekabeti, göç meselesi ve ABD.
Bu dört başlığı ise sadece bir konu üzerinden inceleyebiliriz. Çünkü bu dört başlık tek bir sorundan dolayı ortaya çıkmakta. O ise terörün ana kaynağı ve besleyicisi olan ABD. Türk toplumunun temeline nüfuz ettirilmeye çalışılan İran düşmanlığı tarihi veya siyasi bir olaya değil, sadece ABD egemenliğindeki siyasi eğilimin sonucu olarak ortaya çıkmakta. Peki toplumumuz neden İran'a karşı bu kadar yoğun duygular besliyorken diğer uluslara karşı böyle bir tavır takınmıyor? Türk ordusu Kurtuluş Savaşı'na İran ordusunu mu denize döktü? Sütçü İmam Maraş'ta İran askerlerine mi kurşun sıktı? Hasan Tahsin İzmir'de İran askerlerini mi öldürdü? Kıbrıs'ta İran askerleriyle mi savaştık? PKK silahlarını İran'dan mı alıyor? Fethullah Gülen İran'da mı yaşadı? Pensilvanya İran'ın bir eyaleti mi? Türk askerlerinin başına çuval geçirenler İran devrim muhafızları mı? Türk askerlerini diri diri yakan IŞİD İran'dan mı koordine ediliyor? Herhangi bir batılı rejime karşı duyulmayan kin neden binlerce yıllık kültürel ve tarihsel bağımız olan İran'a karşı gösterilmektedir? Rıza Pehlevi döneminde ABD'nin yörünge devleti olan İran, Türkiye'nin en yakın dostu iken İran İslam Devrimi sonrasında ilişkiler hızla değişti ve İran, Ars milliyetçisi, Türk düşmanı, terör finansmanı iddialarıyla baş düşmanımız haline getirildi. İran'a karşı yürütülen bu propaganda ve saldırıların nedenini anlamak için küresel güçlerin amacının ne olduğunu ve nasıl hareket ettiğini görmek, bundan ne kazandığını anlamak gerekmekte. İran-Türkiye mücadelesinden kimin kazançlı çıktığını, kimin zengin olduğunu ve etki alanını büyüttüğünü görmemiz gerekiyor. ABD ve Batı, yeni dünya düzeni içinde Afganistan, Irak ve Vietnam'daki kötü tecrübeleri sonrası mali olarak daha uygun bir yol arayışına girdi. Bu yol daha ekonomik ve meşru bir yol. Önce bölgelere radikal ideolojiler transfer edildi. Bununla birlikte silah transferine başlandı ve terör yapıları inşa edilip mevcut yönetimlere karşı baskı unsuru olarak kullanıldı. Daha sonra bu yapılar bazı ülkelerde iktidara getirildi. Bazı ülkelerde ise işgal bahanesi olarak kullanıldı. Türkiye'de PKK, İran'da PEJAK ve Ceyşul Abd, Suriye'de YPG ve HTŞ gibi oluşumlar ABD'nin dış politikadaki en büyük yardımcısı oldu. Bu örgütlerle hem ülkelere karşı baskı yapmak kazandı hem de rejimlerin dış politikalarına müdahalelerde bulundu. Yeni metodunu hayata geçiren ABD, askerlerini bölgeden yavaş yavaş çekse de diplomatlarını bölgede bırakarak yerel işbirlikçilerle sömürü ve vassal planı ile ilerledi. ABD'nin yeni metodunda terör örgütleri partiye, teröristler bürokrata, elebaşları ise Cumhurbaşkanı'na dönüştü. ABD ve Batı unsurları bu aşamadan sonra medya aracılığıyla bu düzeni meşrulaştırma aşamasını geçti. Hükümete geçirdiği vassallarını dünya siyasetine dahil etmek ve meşrutiyet kazanmak için Associated Press, Voice of America, BBC, Reuters, Agence France Presse gibi ajanslara 10 milyar dolardan fazla para aktarıldı. Bu ücret Türkiye'nin askeri harcamalarının 1/4 kadar. Bu vassallar ülkelerin temsilcisi, lideri, Cumhurbaşkanı gibi sıfatlarla tanıtıldı. Haberler, röportajlar ve belgeseller yapıldı. Yapılan binlerce haberin ardından eskiden terörist ve ajan olan bu kişiler birer bürokrata dönüştü. Bu metodun sonucunda ise Irak petrolünün yaklaşık %40'ını elinde bulunduran Barzani hükümeti aracılığıyla Irak'tan petrol gaspı gerçekleştirildi. Afganistan'da madenlerin özelleştirme adı altında sömürülmesi ve Taliban'a devri gerçekleşti. Yemen'de ABD ve Suriye Arabistan destekli hükümet aracılığıyla Kızıldeniz üzerinden sınırsız geçiş hakkı kazanıldı. Mısır'da Sisi aracılığıyla Süveyş kanalının kontrolü ele geçirildi. Suriye'de YPG aracılığıyla dünya tarihinin en ucuz petrol anlaşması hayata geçirildi. Bunların yanında Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve Filistin'de katledilen milyonlarca insan ise ufak bir detay. ABD sahada kendi çıkarları uğruna tarihi, ülkeleri ve kültürleri yok ederken medya ise avcıyı av olarak göstermeyle sorumlu. ABD'nin getirdiği demokrasi ve medeniyeti kabul etmeyenler terörist, ülkesinin kaynaklarını ve geleceğini birkaç milyon dolara satanlar ise bakan, milletvekili ve bürokrat olarak gösterildi. Peki bu medya İran ve Türkiye ilişkileri üzerinde nasıl çalışıyor? Türk medyası dış basına oranla pek profesyonel ilerlemiyor. Ama küresel medya ajanslarının çarpıtma, dezenformasyon ve karalama tekniğini taklit etmekle mükellefler.
Örneğin İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Sadık Bağ 2 operasyonunun ertesi günü manşetlerden İran PKK'ya 50 adet İHA verdi haberi yapıldı. Videolar ve resmi açıklamalara rağmen İran'ın füze ve İHA'larının İsrail'e ulaşamadığı sözde danışıklı dövüş konulu yayınlar yapıldı. Atılanlar roket, hatta torpil, yani maytap, böyle bir şey yani. Sanki İslam'ın sancaktarı, sanki İslam adına savaşan İran. Bu operasyonları İsrail'e can suyu, savaş tiyatrosu, İran İsrail'i vurmuş gibi yaptı manşetleriyle servis etti. Veya İran'da idam edilen PKK sorumlusu Verzişe Moradi gibi isimleri kadın hakları aktivisti olarak tanıtmakla mükellef. ABD destekli medya ve strateji merkezleri İran'ı itibarsızlaştırmak için algı mühendisliğini sistematik olarak kullanır. Bu yöntemin temelinde bir ülkeyi veya kurumu toplumun nezdinde kötü addedilen yapılarla ilişkilendirerek kolektif bir nefret üretmek yatar. Türkiye özelinde bu strateji FETÖ, PKK ve Türk düşmanlığı üçgeninde işletilir. İran bu manipülasyonun en büyük hedefi haline getirildi. İran'ın FETÖ ile hiçbir organik bağı olmadığını, hatta FETÖ'nün nüfuz edemediği tek bölgesel güç olmasına rağmen İran delilsiz iddialar kullanılarak düşmanlaştırılma yoluna itildi. FETÖ'nün Türkiye'deki yargı ve güvenlik mekanizmalarına sızdığı dönemde ABD'nin bölgesel çıkarlarına hizmet eden kumpas operasyonlarına imza atıldı. Bunun en çarpıcı örneği ise Tevhid Selam soruşturması adı altında İran'a yönelik başlatılan cadı avı. FETÖ üyesi savcı ve hakimler İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen onlarca kişiyi terör örgütü üyesi olarak fişledi ve tutuklamalar yaptı. Toplumda İran karşıtı bir algı inşa edildi. Bu operasyonların amacı Türkiye ile İran arasındaki tarihsel ve jeopolitik gerilimleri kaşıyarak iki ülkeyi düşman kamplara itmekti. Özellikle 2010'lu yıllarda FETÖ medyası İran'ı Türkiye'nin bölgesel rakibi olarak gösteren yayınlar yapmaya başladı. İran'ın istihbarat örgütünün yapılandırdığı bir örgüt. Yani bir ajan örgüt. 17 ve 25 Aralık operasyonları aslında bu Selam Tevhid örgütü dosyasının bir patlaması olacaktı. Yani Oysa bu algı ABD'nin Büyük Orta Doğu projesi kapsamında bölge ülkelerini zayıflatma planının bir parçasıydı. FETÖ'nün İran'a yönelik düşmanlığı örgütün Amerika ile olan bağlarından bağımsız düşünülemez. İran, FETÖ'nün hiçbir şekilde sızamadığı tek ülke. Bunun temel nedeni İran'ın ideolojik ve güvenlik politikalarının FETÖ'nün yapısıyla tamamen uyumsuz olması. İran'ın anti-emperyalist ideolojisi FETÖ gibi dış destekli yapıların filizlenmesine izin vermez. Ayrıca İran istihbaratı FETÖ'nün Türkiye'deki darbe girişiminden sonra örgüte yönelik açık bir tutum benimsemiş ve Türkiye'nin meşru mücadelesini desteklediğini resmi olarak dile getirmişti. İran hiçbir dönemde FETÖ ile temas kurmadı. Aksine İran resmi belgelerinde FETÖ, ABD'nin bölgedeki illegal aracı olarak tanımlandı. İran-FETÖ ilişkisi iddiaları, ABD'nin bölgesel çıkarlarına hizmet eden bir algı operasyonlarından ibaret. FETÖ'nün İran'a yönelik kumpasları, örgütün Amerika ile olan bağlarını gösterirken, İran'ın bu örgütle hiçbir bağının olmadığı belgelerle sabittir. 7 dünya bir araya gelse İran'a gitmeyi hiç düşünmem. Hiç yani. Ahirette cennete giden yol İran'ın içinden geçse ben sorarım da kenarından bir yol var mı derim. Bu kadar antipatim var mı ben? Bu riyakar herifler. Türkiye ile İran arasında güven bunalımı yaratmak için terör örgütü etiketi siyasi bir silah olarak kullanılmakta. Özellikle Kuzey Irak ve Suriye'deki PKK-YPG kamplarına İran'ın silah yardımı yaptığı iddiaları bu stratejinin tipik bir örneğidir. Örneğin Yeni Şafak gazetesinin iddiasına göre İran PKK'ya 1500 kamikaze drone sözü vermişti. Bu görüşmede terör örgütü YPG-PKK İran'dan 2000 adet kamikaze drone talep etti. Bu tür iddialar iki ülke arasında yapay bir gerilim üretmeyi amaçlamakta. Oysa İran, müttefik dediğimiz birçok ülkenin aksine PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmekte. İran'ın Türkiye ile ortak yaptığı açıklamalarda PKK'nın bölgesel güvenliğe yönelik bir tehdit olduğu birçok kez açıklandı. Örneğin 24 Ocak 2024'teki Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-PCA karşı işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaparken İranlı yetkililer de aynı çağrıyı yineledi. PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. İran'ın Kürt bölgelerinde yaşanan gerilimler PCA'nın etnik ve siyasi manipülasyonlarından kaynaklanmakta. Örneğin Mahsa Emini protestolarında PCA'nın kadın özgürlüğü söylemini kullanması İran'ın iç istikrarını bozmaya yönelik bir taktikti. Türkiye'nin ve İran'ın Kuzey Irak'ta PKK'ya ve terör kamplarına yönelik operasyonları iki ülkenin nüfuz alanının işgali nedeniyle zaman zaman tepki çekti.
Jeopolitik konumları gereği ve iki ülkenin kesişim noktası olan Irak sınırının güvensizliği nedeniyle İran ve Türkiye zaman zaman operasyonel alanda görüş ayrılığı yaşadı. Bu durum iki ülkenin de PKK ile ortak olduğu anlamına değil, nüfuz alanlarının kesiştiğini göstermekte. Oysa Kandil'in coğrafi konumu PKK'nın bölgedeki kaotik yapıdan faydalanmasından başka bir şey değil. Türkiye'nin PKK'yı vurduğu her operasyon İran'ın da dolaylı olarak güvenliğini sağlamakta. Buna karşın İran'da PKK ve PEJAK kamplarına yönelik operasyonlar düzenledi. 2021 yılından bu zamana kadar devam eden operasyonlarda Irak sınırı ve İran kuzeyine yönelik kamplara topçu atışı, füze ve İHA operasyonları düzenlendi. 2011 yaz operasyonları kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu, PEJAK'a yönelik Kudüs Harekatı adı altında operasyonlar başlattı. 120 PEJAK militanı öldürüldü, 50'den fazla üs imha edildi. 2016'da İran kuzeydoğusundaki Kandil dağlarına hava saldırıları düzenlendi. İran 30'dan fazla teröristin öldürüldüğünü duyurdu. 2020'de sınır çatışmaları kapsamında İran Devrim Muhafızları, PEJAK'ın Batı Azerbaycan'daki saldırılarını püskürttüğünü ve 20'den fazla militanın öldürüldüğünü duyurdu. İran, Eylül 2022'de Erbil ve Süleymaniye'ye balistik füze atışları düzenledi. Mossad ve PEJAK yetkililerin toplantı noktaları vuruldu. Şubat 2023'te PEJAK'a bağlı 93 militanın öldürüldüğünü ve 5 karargahın imha edildiğini duyurdu. İran, PKK ve ona bağlı terör örgütleriyle uzun yıllardır mücadele içinde. Ancak Batı medyası ve karşı devrimci yayın organları bu mücadelenin çeşitli yönlerini çarpıtarak kullanmakta. PKK ve PEJAK gibi gruplar genellikle Kürt halkları savunucuları olarak tanıtılmakta ve bu örgütlere karşı yapılan askeri operasyonlar insan hakları ihlali olarak gösterilmekte. Son yıllarda İran'ın PKK ile olan mücadelesi ve bu mücadelenin yansıması özellikle karşı devrimci ve Batı merkezli medya organlarında sıkça manipüle edilen bir konu haline geldi. Medya, PKK ve PEJAK'ın gerçekte birer terör örgütü olduğunu çarpıtarak bu grupların şiddet eylemlerine meşrutiyet kazandırmaya çalışmakta. Özellikle Zeynep Celalyan gibi isimlerin PKK ve PEJAK'ın silahlı unsurlarından biri olduğunu saklayarak onun yerine sivil aktivist, gazeteci veya sosyal hizmet uzmanı olarak lanse etmesi bu çabaların bir örneğidir. Zeynep Celalyan 14 yaşındayken 1995 yılında terör örgütü PEJAK'a katıldı. Celalyan 2007 yılında İran Kirmanşah bölgesinde tespit edilerek tutuklandı. Celalyan bir yıl sonra İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı silahlı eylemde bulunmak, PEJAK terör örgütüne üye olmak, yasa dışı silah taşımak suçlarından idam cezasına çarptırıldı. Zeynep Celalyan'ın tutuklanmasının ardından geçen yıllarda PEJAK'a bağlı medya organları onu bir sivil aktivist ve sosyal hizmet uzmanı olarak tanıtmaya çalıştı. Bu çabalar doğrultusunda Celalyan'ın PEJAK'ın askeri karargahlarındaki eğitim görüntüleri gizlendi ve sosyal medyada paylaşılması engellendi. Zeynep Celalyan'a ait bilinen tek fotoğrafta silah taşıdığı biliniyor. Karşı devrimci medya ise Photoshop kullanarak bu silahı görüntüden çıkarttı, onu masum ve sözde Kürt hakları savunucusu olarak lanse etmeye çalıştı. Pehşan Azizi, 2009 yılında yaşanan olaylar sırasında PEJAK'ın yönlendirmesiyle İran Rahye kentine ulaştı. Burada eğitim aldıktan sonra İran'da eylemlere ve isyanlara katıldı. Pehşan Azizi, İran'da tutuklanmasının ardından bir süre hapis yattı ve daha sonra serbest bırakıldı. 2014 yılında İran'dan yasa dışı şekilde çıkıp PKK ve PEJAK gruplarına katıldı. PEJAK'ın kadın kolu olan KCR bünyesinde örgütlenmeye başladı. Bu süreçte askeri eğitimler alarak silahlı eylemlere katıldı. Pehşan Azizi'nin PEJAK içindeki askeri faaliyetleri, silahlı eğitim videoları ise insan hakları savunucusu olmadığını kanıtlar nitelikte. Medyamız yine onu aynı şekilde kadın hakları aktivisti, insan hakları savunucusu ve Kürt masum bir siyasetçi olarak lanse etmeye çalıştı. İran'da hakkında idam kararı verilen PKK'nın silah tedarikçisi Verzişe Moradi için de aynı teknik uygulandı ve Batı medyasında Kürt siyasi mahkum, kadın hakları aktivisti olarak tanıtıldı. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. İran'daki kız kardeşlerimizin yaşadığını çok iyi anlıyoruz. Benim bedenim, benim kararım. Zendegi azadi sloganlarıyla başlayan isyanlar sonrası kadın figürleri önemli bir medya aracı haline getirildi. Medya bu figürleri genellikle mağduriyet temalı içeriklerle ön plana çıkardı. Bu senaryolar katil ve şehit rollerinin yer değiştirmesine neden oldu. Teröristlerin kurban ve mağdur statüsünde gösterilmesi, terör eylemlerinin örtbas edilmesine ve gerçek mağdurların dışlanmasına yol açtı. Medya aracılığıyla kullanılan son silah ise etnik farklılık.
ABD'nin dünyanın her yerinde uyguladığı ve en güvendiği silah etnik faşizm. Bu metot küreselcilerin dünyanın her yerinde kullandığı, ihraç etmesi en kolay ve insan yaşamı olan her noktada müşterisi olan bir virüs. İran'da Türklerin uğradığı zulüm manşetiyle başlayan süreç dünyanın her noktasında aynı metotla ilerlemekte. Türkiye'de 82 Halep, 83 Musul nidalarıyla alıcı bulan bu yöntem 1991 yılında kurulan Azerbaycan'da ise Urmiye Gazvin Erdebil Azerbaycan'ındır şiarıyla alıcı bulmakta. Bununla birlikte İran'da Türk azınlığa zulüm uygulanıyor kartını oynayan ABD, Türkiye'de ise Kürt kartını oynuyor. Bölgenin her noktasında azınlık olan etnik unsurları harekete geçirmek ve bu şiarı sahiplenenleri ise küresel silah şirketlerinin müşteri listesine ekleme hedefinde olanlar henüz İran üzerinde bu konuda başarı sağlayamadı. ABD'nin yoğun çabalarıyla Irak sınırında PEJAK, Pakistan sınırında Ceyşul Adr terör örgütleri kurulsa da İran'da Türk nüfusun yaşadığı bölge olan Tebriz ve çevresinde bir karşılık bulmadı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninin görüntüleri ise İran'da yaşayan Türk nüfusun durumunu anlamak için yeterli bir veri. Stratejik ortak olarak kabul ettiğimiz ABD ve yıllardır dahil olmak için her türlü milli duruştan taviz verilen AB devletlerinin Türkiye ve toplumlarına nasıl baktığı açık bir şekilde ortada. Today, I have a message for the Turks. Your government is fooling you into believing that one day you will become a member of the European Union. Well, forget it. You are no Europeans and you will never be. Türkiye'yi ve bölge halklarını ikinci sınıf insan olarak gören bu rejimlerin tek hedefi bölgesel kaynaklar. Döneminin ABD Dışişleri Bakanı John Dulles'ın Türkiye'ye bakışı bütün Batı zihniyetini ortaya koymakta. ABD'nin güvenliği hakkında ABD Kongresi'ne konuşan John Dulles, bunun için ABD askeri yerine Türk askerinin kullanılması gerektiğini ve bunun nedeni olarak ise Türk askerinin maliyetinin 23 sent olduğunu söylemişti. ABD ve Batı, bölge insanına sadece dolar ve petrol olarak bakmakta. Küresel güçler için din, yönetim şekli veya etnik kökenin hiçbir önemi yok. Onlar için önemli olan tek olgu kimin Batı'ya daha fazla hizmet edeceği. Türkiye'de bulunan 16 askeri üs, Fethullah Gülen projesi, S-400 Patriot olayı, sözde Ermeni soykırımının desteklenmesi, Kıbrıs ambargoları, ABD bütçesinden PKK'ya aktarılan milyonlarca dolar, F-35 anlaşmasından ihraç, Rahip Brunson olayı, ABD'nin Türkiye üzerindeki planlarını açıkça ortaya koymakta. Promosyon olarak ise Türk askerlerinin başına çuval geçirip 72 saat esir tutulması mevcut. İran-Türkiye geriliminden en karlı çıkan aktör, bölgedeki askeri varlığını meşrulaştıran ABD ve Silikon Vadisi'nden Orta Doğu'ya uzanan dijital hegemonyasını pekiştiren küresel devler. Medyayı kontrol eden güçler kimi iyi gösterirse onları seviyor, kimi kötü gösterirse onlara düşman oluyoruz. Küresel liberalizmin ana planı, hedef ülke ve bölgelerdeki herkesi Filistinlileştirmek. Mr. Douglas, sizden saklamak olmaz. Hayat pahalı biraz bizim memlekette. Mesela 200 gram et alabilirsiniz. Koyun eti. Ankara'da 23 sente. Yahut 2 kilo kuru soğan. Yahut 1 kilodan biraz fazla mercimek. 50 santim kefen bezi yahut. Yahut da bir aylığına 20 yaşlarında bir tane insan. Erkek. Ağzı burnu, eli ayağı yerinde. Üniforması otomatiği üzerinde. Yani öldürülmeye hazır.